Lütfen. Dünya Anti-Imperialist İşçi Platformu kuruluş bildirgesi. Dünya proleterleri anti-emperyalizm bayrağı altında birleşin. Emperyalizmin ateşlediği 3. Dünya Savaşı'nın alevleri dünya genelinde işçi sınıfını ve halkları kuşatmaktadır. Ulus ötesi finans sermayesi, askeri sanayi sermayesi ve sivil sermaye savaşın her aşamasında, savaş öncesinde, savaş sırasında ve savaş sonrasında savaş talebi yaratarak astronomik düzeyde tekelci süper karlar elde etmektedir. Katliamlar ve yıkım ne kadar tekrarlanırsa ulus ötesi sermaye de benzeri görülmemiş tekelci süper karlarla o denli şişmektedir. Buna karşılık işçi sınıfı ve halklar savaş ekonomisinin kurbanlarını savaşın kar kaynağı haline getirenlere, zihinsel ve bedensel engellilere dönüşmekte ve sefalet içinde ölüme sürüklemektedir. Emperyalizmin yapay zeka teknolojisini bir kitlesel imha silahı ve katliam aracı olarak kullandığı İran'ın Minab bölgesinde okulda kızları katletmesi ve Donbass'ın Starobolski kentindeki patlama ile bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Savaşın giderek şiddetlendiği mevcut koşullarda emperyalist saldırganlık ve yağma, baskı ve sömürü tarihte görülmemiş düzeylere ulaşmaktadır. Siyasal ve ekonomik krizler derinleştikçe emperyalist devletler refah devletinin ince maskesini dahi bir kenara atmakta ve işçi sınıfı ile halk üzerindeki sömürü düzenlerini açıkça sergilemektedir. Sömürgelerde ve yarı sömürgelerde işçi sınıfı ve halklar emperyalizmin, komprador sermayenin ve vekil rejimlerin katmerli yağma ve sömürüsü altında ezilmektedir. Anti-emperyalist bağımsız devletlere yönelik abluka, yaptırım ve rejim değiştirme girişimleri aracılığıyla emperyalizm işçi sınıfını ve halkları yaşamlarını sürdürebilmelerinin sınırına itmektedir. Emperyalizm, dünya genelinde işçi sınıfının ve halkların yaşama ve kalkınma haklarını yok etmeyi, onları sonsuz borç kölelerine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. 20. yüzyılın ortalarından bu yana gelişmiş kapitalist ülkelerde bedensel emekçiler önemli ölçüde azalırken teknik ve zihinsel emekçilerin safları hızla genişlemiştir. Toplum geliştikçe işçi sınıfının teknik ve kültürel düzeyinin yükselmesi ve aydınların sayısının artması toplumsal gelişmenin nesnel bir yasasıdır. Bu durum küçük burjuva ideolojisinin nüfusunu kolaylaştıran nesnel bir koşul oluşturmakta ve devlet tekelci kapitalist toplumlarla sömürge ya da yarı sömürge toplumlar arasında işçi sınıfının sınıfsal bileşimindeki farklılıklara yansıyabilmektedir. Ancak bunların hiçbirisi onların tekelci süper kar sömürüsünün hedefi olmaları ya da ücretli köle statüsünde bulunmaları bakımından herhangi bir farklılık yaratmamaktadır. Ulus ötesi sermayenin, tekelci sermayenin, komprador sermayenin ve genel olarak sermayenin sömürüsü derinleştikçe sömürünün ortak hedefi olma ve ücretli kölelik konumu daha da belirgin hale gelecektir. Bilim ve kültürün ilerlemesiyle birlikte işçi sınıfının entelektüel kapasitesinin yükselmesi, ileri ideolojiyi benimsemesini kaçınılmaz olarak kolaylaştıracaktır. Çağlar nasıl değişirse değişsin, biz işçi sınıfının kalıcı, bağımsız bilincine, yaratıcılığına, devrimci karakterine, birlik ruhuna
ve mücadele azmine güveniyoruz. Bu nedenle her ülkenin somut koşullarına uygun olarak işçi sınıfının siyasal bilincini, örgütlülüğünü ve seferberlik kapasitesini yükseltmeli, onun öncü sınıf ve devrimci mücadelenin temel gücü olarak rolünü daha da güçlendirmeliyiz. Emperyalizm, ülke içinde işçi hareketini bölmek amacıyla bir işçi aristokrasi yaratmış, sömürüsünü gizlemek için sosyal demokrasiyi ve üçüncü yol anlayışını etkin biçimde teşvik etmiş. Domestically, imperialism has Komünist fostered a hareket içinde labor hainler aristocracy to ise break up the sosyalist labor movement toplumların and has actively işçileri promoted ve social halkları democracy. arasında And the third way to modern conceal its rejimlerini sokarak exploitation. The reform traitors within the ve dışa communist açılma movement inject çizgisi modern altında revisionism kapitalizme into the geri dönüşü workers and people's inatla socialist dayatmaktadır. societies and are Günümüzde stubbornly reformizm instigating a ve return to reformizm capitalism under the guise of reform and opening up. emperyalist piramit Today, teorisi gibi reformism and emperyalizm revisionism wear yanlısı the mask sahte of teorilerin pro-imperialist and maskesini takınarak pseudo-theories such as uluslararası imperialist komünist pyramid theory hareketi and ve act as dünya representative anti-emperyalist ideological hareketini toxins bölen that baş geçen divide the ideolojik lehim international haline gelmiştir. communist movement and the global Dünya anti-imperialist anti-emperyalist movement. platformu, The World küresel Anti-Imperialist anti-emperyalist Workers mücadeleyi ve platform uluslararası will komünist continue to hareketi elevate its güçlendirme role göreviyle as the birlikte transmission en belt, önemli the hedeflerinden biri main olarak force detachment of the anti-oportunist World ideolojik Anti-Imperialist mücadelenin platform en ön fighting on the safında absolute savaşmayı front line of sürdürecek the Dünya anti-opportunist Anti-Emperyalist ideology as its platformunun most iletim important kayışı objective, ve temel mücadele alongside mürtezesi the olarak rolünü strengthening of the daha da global yükseltecek. anti-imperialist struggle Baskının and ve the sömürünün international olduğu yerde communist movement. direniş ve Where mücadele de there is vardır. there is Egemenlik ve oppression and yağma üzerine exploitation, there kurulu is resistance and emperyalizm, struggle. tekelci Imperialism kapitalist maintained by ülkelerde işçi domination and sınıfının plunder sınıf will inevitably mücadelesiyle perish ve through the sömürgeliyle class yarı struggle of the sömürgelerde working class işçilerin ve within halkların monopoly, kurtuluş capitalist countries, mücadelesiyle and the liberation kaçınılmaz struggle olarak of the yok workers olacaktır. and the people in Bağımsızlığın colonies and gerçekleşmesine semi-colonies. doğru In the ilerleyen development human insanlık history advancing tarihinde towards the işçi realization of sınıfı independence, en the working bağımsız class ve is the en most devrimci independent sınıf, and aynı revolutionary class zamanda and tek the öncül sole leading sınıftır. class. In İçinde the present bulunduğumuz dönem period, işçi it sınıfı is both öncülüğünde justice and bütün halkın inevitably that the entire anti-emperyalizm people, bayrağı altında centered on birleşerek the working class, dünya çapında unite bir under the anti-emperyalist cephe anti-imperialist banner oluşturması to form ve a world emperyalizmi devirmesi anti-imperialist hem front and tarihsel bir overthrow zorunluluk imperialism. hem de The adaletin struggle gereğidir. for İşçi national sınıfının liberation, önderliğinde yürütülen class ulusal liberation, and kurtuluş, human sınıfsal kurtuluş ve emancipation led insanlığın by working özgürleşmesi class will mücadelesi surely mutlaka triumph. zafere ulaşacaktır. Kabul Down olsun with emperyalizm. imperialism, Dünya proletarians of the world, proleterleri birleşir. unite. The Birleşen people halklar united will asla never be yenilmez. defeated. 5 Temmuz 5th of July 2026 Dünya 2016, the World Anti-Emperyalist Anti-Imperialist İşçi Workers Platformu. Platform.